Selam millet. Nasılsınız? Aslında bu soru biraz klasik oldu, değil mi? Ama yine de soruyorum. Çünkü belki biriniz cevap vermek ister. Bugün konuşulması zor ama bir o kadar da önemli bir mevzudan bahsedeceğiz. Depresyon. Hepimizin hayatında bir şekilde denk geldiği ama neden sürekli üzerine örttüğümüz bir konu. Dedim ki, hadi oturalım, şöyle içimizi dökelim. Hem biraz konuşalım hem de işin bilimsel yanına bir göz atalım. Kim bilir, belki bu sohbet birilerinin hayatına dokunur. Şimdi depresyon dediğimiz şey öyle moralim bozuk diye geçiştirilebilecek bir şey değil. Hani sabah uyanırsın, bugün bir keyfim yok ya dersin. İşte depresyon bunun çok daha ötesinde. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediğine göre dünyada tam 280 milyon insan depresyonla boğuşuyor. Bu hiç de azımsanacak bir sayı değil. Depresyonu yaşayan biri sadece üzgün olmaz. Sürekli yorgun hisseder, kafasını toplayamaz, uyku düzeni darmaduman olur. Hatta bazen yataktan kalkmak bile Everest'e tırmanmak gibi gelir. Ve bu durum sadece çık biraz hava al, geçer demekle çözülmez. Çünkü bu işin arkasında beynimizdeki kimyasal dengesizlikler var. Mesela serotonin ve dopamin dediğimiz iki kimyasal var ya, hani mutluluk hormonları diyoruz. İşte onların dengesi bozulunca depresyon kapıyı çalıyor. Yani bu hadi kalk, biraz hareket et diyerek çözülecek bir mesele değil. Depresyon hakkında konuşmak neden bu kadar zor? Hiç düşündünüz mü? Türkiye'de özellikle ruhsal hastalıklar hakkında konuşmak neredeyse tabu. Birine kötü hissediyorum dediğinde abartma ya herkesin derdi var ya da dikkat çekmeye çalışıyor gibi yorumlarla karşılaşabiliyoruz. Halbuki bu iş öyle basit değil. Pandemi sonrası depresyon oranları dünya genelinde %25 arttı. Düşünsenize eskiden 10 kişi depresyon yaşıyorsa şimdi bu sayı 12-13 kişi olmuş. Ama kimse konuşmadığı için hepimiz yalnız hissetmeye devam ediyoruz. Sanki bu durumun adı yokmuş gibi davranıyoruz. Halbuki konuşsak hem birbirimizi daha iyi anlarız hem de çözüm bulma yolunda adımlar atarız. Depresyonda olan biri nasıl hisseder biliyor musunuz? Sürekli bir savaşın içindedir. Kafasının içinde bitmeyen bir uğultu. Yetersizim, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Zaten kimse beni anlamaz gibi düşüncelerle döner durur. Beynimizin bir bölgesi var. Adı hipokampus. Bu bölge duygusal düzenlemeyi sağlıyor ama depresyonda küçülmeye başlıyor. Yani beynimiz bize karşı çalışıyor gibi düşünün. Bir de şu var. Depresyondaki biri genelde sinyal verir. Ama çoğumuz bunu fark etmeyiz. Mesela bir arkadaşınız sürekli gülümser ama içinde fırtınalar kopar. Ya da tam tersi, agresifleşir, durduk yere parlamaya başlar. Bunlar aslında yardım et demenin başka yollarıdır. Ama çoğu zaman bu işaretleri görmeyiz. Çünkü herkes kendi derdiyle meşgul. Peki bunun bir çözümü var mı? Tabii ki çözümü var. Hem de bir sürü. Mesela psikoterapi. Özellikle bilişsel davranışçı terapi, depresyon tedavisinde çok etkili. Yani beynimize yeni bir yazılım yüklemek gibi düşünün. Düşünce kalıplarımızı değiştirerek depresyonun etkisini azaltabiliriz. Bir de ilaç tedavisi var. Doktor kontrolünde kullanılan antidepresanlar beynimizdeki o kimyasal dengeyi sağlayabiliyor. Ama unutmayın, bu iş bir süreç. İlaçlar hemen etki göstermez. Sabırlı olmak lazım. Bu arada sadece terapi ve ilaç değil, hayat tarzımızdaki yapacağımız küçük değişiklikler de çok önemli. Mesela düzenli egzersiz yapmak, mutluluk hormonu dediğimiz endorfini salgılatıyor. Sosyal bağlar kurmak, doğada vakit geçirmek ve uyku düzenine dikkat etmek de önemli. Kısacası küçük adımlarla büyük farklar yaratabiliriz. Son olarak, çevremizde depresyonda olan biri varsa ona nasıl destek olabiliriz? İlk önce, boş ver, takma kafana demeyi bırakalım. Çünkü bu cümle, o kişiye senin hislerin önemsiz demek gibi bir şey. Bunun yerine, seni anlıyorum, yanındayım demek çok daha etkili. Bazen sadece dinlemek bile yeterlidir. Hani öyle tavsiye falan vermenize gerek yok. Oturun, çayınızı alın ve sessizce dinleyin. Çünkü depresyon yaşayan biri yalnız olmadığını bilmek ister. Bugün biraz içimizi döktük. Depresyonu konuştuk. Belki size dokunan bir yer oldu. Belki de bunu hiç düşünmemiştim dediniz. Unutmayın, bu bir zayıflık değil. İnsan olmanın bir parçası. Ve en zor anlarda bile yardım alabilecek güçtesiniz. Bir dahaki bölümde başka bir konuda buluşuruz. Kendinize ve duygularınıza iyi bakın. Siz değerlisiniz. Unutmayın, görüşürüz.